Merhaba, ben Esra Aysun. British Council Sanat Direktörü ve WOW İstanbul'un da Türkiye Küratörüyüm. Bugün bir performans mekanında siyah bir perdenin önündeyim. Kısa kahverengi saçlarım, kahverengi gözlerim, uzun küpelerim ve siyah bir ceketim var. Sizlere Kültürde Kadın Gücü destek programımızın kazananlarının performanslarını sunmaktan mutluluk duyuyorum. British Council olarak Kültürde Kadın Gücü destek programımızı pandemi döneminde yeni üretimlerini seyirciyle buluşturamayan sanatçılara ayırdık. Aldığımız sayısız başvurudan şimdi karşınızda 2 genç performans sanatçısını seyredeceğiz. Bugün yaratıcı alanlar olarak da tanımladığımız kültür ve sanat sektörüne baktığımızda ağırlıklı olarak kadın sanatçıları ve onların ürettikleri yeni, kapsayıcı ve erişilebilir işleri farklı izleyicilerle bir araya getirmeye çalışan kadın profesyonelleri görüyoruz. Alandaki kadın çalışan sayısı ve kadın sanatçı sayısı tahminimizin çok üzerinde. Bu zor dönemde pandemiye rağmen üretim yapmayı bırakmayan, seslerini toplumsal cinsiyet eşitliği için çıkarmaya devam eden bu genç ve başarılı sanatçıları sizlerle paylaşmaktan gurur duyuyorum. Çok uzatmadan söze hemen sevgili Ekin ve Banu'ya bırakıyorum. İyi seyirler. Merhaba, ben Banu Açıkdeniz. 39 yaşında, kumral, kıvırcık saçlı bir kadın dansçıyım. Üzerimde bordo renkli bir elbise var. Şu anda bir black box sahne içinde oturmaktayım. Son 15 yıldır gösteri sanatlarında dansçılık, oyunculuk ve hareket yönetimi alanlarında çalışıyorum. 2005 yılından beri Kardeş Türkler projesinde, 2010 yılından beri de BGS Tiyatro'nun çeşitli projelerinde dansçı, oyuncu ve koreograf olarak yer alıyorum. Bunun yanında eğitmenim ve bir araştırmacıyım. Artizan kültür sanat çevresindeki diğer sanatçı arkadaşlarımla birlikte gösteri sanatları alanındaki farklı başlıklarda çalışmalar yapıyorum ve bu araştırmalardan yola çıkarak çeşitli atölyeler hazırlıyorum ve bunları gençlerle buluşturuyorum. Dünya dışından bir varlık bu gezegene bir gezgin olarak gelse, tesadüfen kadın bedeninde bedenlense ve çocuksu bir merakla bu gezegene baksa neler görürdü? Ne tür bağlantılar kurardı? Nasıl sorunlarla karşılaşır ve bunları nasıl çözümler arardı? Bir yandan da çok büyük toplumsal reaksiyonlarla da karşı karşıyayız. Örneğin ırkçılık karşıtı Black Lives Matter hareketi gibi, Arjantin'de ve Polonya'daki kürtaj hakkı protestoları gibi çevresel kıyıma dönük aslında toplumun genel bir kesiminin çok daha fazla duyarlı hale gelişi gibi. İşte tam böyle bir anda dünya dışından bir varlık gezegenimize gelse ve insanlığın nasıl bir sorunu olduğunu anlamaya çalışsa. Ama bir yandan da bedenini ve zihnini bütünsel olarak algılayabildiğini düşünelim bu varlığın. Aynı şekilde bütün bu meselelere bütünsel bir şekilde ve birbirleriyle bağlantılı bir şekilde bakabilecek mi acaba? Ben varsayıyorum ki bence böyle bakabilir. Ve belki de burada bütün bu reaksiyonlar içindeki kadınları görüp bundan etkilenebilir ve buradan bir manifesto yazmaya kalkabilir. Manifesto, el ile ortaya konan demek. Ve bizim karakterimiz de her şeyi eliyle ortaya koyuyor. Ve aslında her bir durumun içine giriyor. Ve orada sadece zihniyle değil, bedeniyle de o durumu duyumsamaya çalışıyor. WOW, Women of World Festivali, uluslararası olarak düzenlenen güçlü, önemli bir festival. Ve geçen yıldan bu yana Türkiye'de de düzenlenmeye başladı. Ben bu festivalin Türkiye için çok önemli olduğunu düşünüyorum ve çok güzel bir başlangıç olduğunu düşünüyorum. Bu yıl konuk olduğum için gerçekten çok mutluyum. Bir yandan da pandemi döneminde sanatçılara bir yaratım fırsatı vermek ve bu fikri aslında akıllarına sokmak açısından da güzel bir teklif oldu bizlere. O yüzden çok teşekkür ediyorum organize eden herkese. Sevgilerimle. An artist's duty, as far as I'm concerned, is to reflect the times. I think that is true of painters, sculptors, poets,
Musicians, as far as I'm concerned, it's their choice. But I choose to reflect the times and the situations in which I find myself. That to me is my duty. And at this crucial time in our lives, when everything is so desperate, when every day is a matter of survival, I don't think you can help but be involved. Young people, black and white, know this. That's why they're so involved in politics. We will shape and mold this country, or it will not be molded and shaped at all anymore. So I don't think you have a choice. How can you be an artist and not reflect the times? The reason why buildings are burning are not just for our brother George Floyd. They're burning down because people here in Minnesota are saying to people in New York, to people in California, to people in Memphis, to people all across this nation, enough is enough. Yeah. And we are not responsible for the mental illness that has been inflicted upon our people by the American government, institutions, and those people who are in positions of power. I don't give a damn if they burn down Target. Because Target should be on the streets with us, calling for the justice that our people deserve. Where was AutoZone at the time when Philando Castile was shot in a car, which is what they actually represent? Where were they? So if you are not coming to the people's defense, then don't challenge us when young people and other people who are frustrated and instigated by the people you pay. You are paying instigators to be among our people out there, throwing rocks, breaking windows, and burning down buildings. And so young people are responding to that. They are enraged, and there's an easy way to stop it. Arrest the cops. Charge the cops. Charge all the cops. Not just some of them, not just here in Minneapolis. Charge them in every city across America where our people are being murdered. Charge them everywhere. That's the bottom line. Charge the cops. Do your job. Do what you say this country is supposed to be about, the land of the free for all. It has not been free for black people, and we are tired. Don't talk to us about looting. Y'all are the looters. America has looted black people. America looted the Native Americans when they first came here. So looting is what you do. We learned it from you. We learned violence from you. We learned violence from you. The violence was what we learned from you. So if you want us to do better, then damn it, you do better. Zeytinimiz pahalı da. Zarar gömem çocuğum diyor, senden beri zeytinimiz yok. Bu sene bak 5 milyarlık inciyi satıyordum, bu sene 1 milyarlık inciyi satamadım ben. Ben bunun hesabını kime söyleyeceğim, ben fakirim. Ne oldu inciyle? İçinden böyle aktı, sıvısı yere akıverdi. Böyle sordu. Böyle soruldu yani, bir şeyler sordu. Bir de şunu anladı veren seni. Gece mesela yazın göbeğinde Bamya'ya gidiyorum ben. Bir kalkıyorsun gece gökyüzü bembeyaz. Nereden o? Jeotermal gazı çocuğum. Bir gidiyorsun tarlaya. Eğer bami topladın açığı koyduysan akşamdan böyle ceketin gibi simsiyah olmuş. Bu ne? Bunlar ne? Zehir değil. Halka kandırmaya çalışıyorlar. Ya eğer onlar buraya koysunlar ben burada kendimi yakacağım. Jeotermal kursunlar ben burada kendimi yakacağım. Cümle alem için kendimi yakacağım. Biz kadınlar olarak ev işi mi edeceğiz? Jeotermal'i mi bekleyeceğiz? Talibatçı arası mı edeceğiz? Bizi revan bu kış gününde. Bu yani valiye de sesleniyor. Vali Bey
O mekanında nasıl rahat ediyor, nasıl gönlü rahat duruyor o da acaba? Valiye gittik, Vali Bey dedi ki zararsız dedi. Vali Bey neresi zararsız dedim ben. Sen bilip gördün mü dedim, zararsız olduğunu dedim ben. Siz yanlış biliyorsunuz diyor bize. O da diyor, okuyor bir kitap. Okuduğu kitabı da güzel yeğlen okuyor, çirkin yeğlen okuvemiyor bize. Ben dedim, yani dedim, böyle dedim, börtü böceği her şey var. Ekosistemi dedim, bozuyor bu dedim ben. Sen ne biliyorsun ki de ekosistem dedi, ben köylüyüm ya. Ne biliyorsun sen ekosistem dedi. Ben ne mezun olacaksın oğlum ben? Üniversite mezunu değil, bir şey değil. Ben hayat okulu mezunuyum. Od 30 lat trwa w Polsce wojna z kobietami. Fanatycy religijni i prawica sprzedali prawa kobiet, nazywając to kompromisem aborcyjnym. Co to za państwo, w którym politycy toczą wojnę z ponad połową społeczeństwa, czyli kobietami? Wiedzcie jedno, jeżeli zagłosujecie za tym projektem, doprowadzicie do całkowitego ubezwłasnowolnienia kobiet i usankcjonujecie status kobiety ciężarnej jako inkubatora. Kobieta będzie zmuszona rodzić za wszelką cenę, nawet gdy płód nie ma najmniejszych szans na przeżycie. To nieludzkie. PiS chce kolanem przepchnąć ustawy zgłaszane przez fundamentalistów, by przypodobać się Kościołowi, aby poparł Andrzeja Dudę w prezydenckich pseudowyborach. Tacy z was obrońcy życia, od poczęcia do oddania głosu. To czysta hipokryzja. Ale mam dla was złą wiadomość. Większość społeczeństwa popiera liberalizację aborcji, tak jak to proponuje Lewica w swoim projekcie. Kobiety nie składają parasolek. Jeżeli ważycie się na ten drakoński projekt wprowadzić w życie pod osłoną koronawirusa, to koniec waszych rządów nastąpi szybciej, niż wam się to wydaje. The reason why buildings are burning are not just for our brother George Floyd. Zarar görmem çocuğum diyor, senden beri zeytinimiz yok. Fanatycy religijni i prawica sprzedali prawa kobiet, nazywając to kompromisem aborcyjnym. Ne oldu İncil'e? İçinden böyle aktı, sıvısı yere kakıverdi. Böyle sordu. Böyle soruldu yani, bir şeyler sordu. Co to za państwo, w którym politycy toczą wojnę z ponad połową społeczeństwa, czyli kobietami? Because people here in Minnesota are saying to people in New York, to people in California, to people in Memphis, to people all across this nation, enough is enough. And we are not responsible for the mental illness that has Sen ne bilirsin ki de ekosistem dedi, ben köylüyüm ya. American government institutions. I usankcjonujecie status kobiety ciężarnej. I don't give a damn if they burn down Target. Bir kalkıyorsun geziyorsun, gökyüzü
bize revan bu kış gününde. Then don't challenge us when young people and other people who are frustrated and instigated by the people you pay. You are paying instigators to be among our people out there, throwing rocks, breaking windows, and burning down buildings. And so young people are responding to that. They are enraged, and there's an easy way to stop. Arrest the cops. Merhaba, ben Ekin Tunçeli. Kadınım, 31 yaşındayım. Küt saçlarım var ve kahküllerim var ve saçlarımı yarım yukarıdan topladım. Üzerimde şu an pembe kayık yakalı bir tişört ve altımda kırmızı bir pantolon var. Şu an siyah perdeli bir performans odasındayım ve arkada gök mavisi oldukça büyük bir yastık silindir şeklinde ve bir de onun oldukça küçük hali var. Ben çağdaş dans sanatçısıyım. Aslında üretimleri dans, tiyatro, müzik olarak ayırmayı çok sevmiyorum. Yani sahne sanatları alanında aslında üretim yaptığımı söyleyebilirim. Yaklaşık 2015'ten beri yani 6 yıldır üretim yapıyorum. Üretimlerimde gündelik objeler veya hayatımızda çok aşina olduğumuz gündelik materyalleri kullanıp bunları farklı anlamlar yükleyerek kullanmak çok sevdiğim bir yöntem. Renk kullanmayı genelde çok seviyorum. Müzik üzerinden genelde üretimlerim gidiyor. Muhtemelen bu işe başlamamın kaynağı müzikal olduğu için olabilir. Bugün sergilediğim performans aslında benim 2019 yılında gerçekleştirdiğim bir performanstı. O zaman sadece küçük yastığı kullanmıştım. Aslında büyük yastığın işin içine girmesinin sebebi hepimizin yaşadığı hayatlarında büyük değişikliğe sebep olan pandemi oldu aslında. Yani her şey çok daha zorlaştı, her şey daha ağırlaştı. Performansın genelinden bahsedecek olursam, özellikle şu dönemde şunu çok fark ediyorum. Sanki her şeyi makineler yapıyor ve artık özellikle sahne sanatları alanında çok da gerek yok mu acaba? Biz insanların bu dünyadaki yeri ne? Makineler dünyayı ele geçirecek mi? Gibi böyle hep kaygılar olur ya. Onun üzerine düşündüğüm bir dönemdeyim şu an ve şunu fark ettim. Gerçekten bize özgü kalan hakikaten tek şey galiba o karar verme aşamalarımız, kararsızlıklarımız ve oradaki araflar. Çünkü makineye kodluyorsunuz, bir şey veriyorsunuz ve o yapıyor. Yani orada bir bizde olan boşluk anı, ya o anlamama halimiz var ya bizim böyle bir kaldığımız. Onu çok kıymetli ve çok bize özgü bulduğum için aslında bu performansı gerçekleştirdim. Bu performansın en temel çıkış noktası bu. Bilmeme, karar vermeme hali, serbest çağrışım hali aslında. Bir sanatçı olarak değindiğim konular hep cinsiyet üstü bir yerde. Daha doğrusu hep insan olmak, insanların sorunları üzerine. Karar verememek, kararsızlık, ne yapacağını bilmemek, genelde bunlar üzerine çok odaklandığım bir dönemdeyim ve bunun hiçbir şekilde herhangi bir cinsiyete ait olmayan kavramlar olduğunu düşünüyorum. Kişi olarak gündelik yaşantımda da bilmiyorum, belki şanslı bir background'dan geldim, şanslı bir çevrede büyüdüğüm için insanları hiçbir zaman cinsiyetleri üzerinden tanımlamayı tercih etmiyorum. Benim için o kişi, karakteri, yaptıkları kıymetlidir. Tabii ki insan hakları üzerinde ve yaşadığımız coğrafya gereğiyle çok problemli noktalar var. Yani en basitinden sokakta yürüme, sokakta gezme, gece dışarıya çıkma bile konusunda eşit durumda değiliz. Buna söyleyebileceğim maalesef bir şey yok. Bir şey söyleyebilmeyi çok isterdim ama tek dileğim sosyal hayatımızda da kendi içimde düşündüğüm noktadaki eşitliği yakalamak diyebilirim. Sahne sanatlarının hem üretici olarak hem performansçı olarak çok çok içinde bulunan bir insanım ve 2020 Mart'tan itibaren hiçbir şey yapamaz olduk.
ve sanki sahne sanatları dünya üzerinden siliniyormuş gibi bir imaj ortaya çıktı. Tabii ki bu şartlar altında bir performans gerçekleştirebilmek bile benim için çok mutlu bir an. Yani bilmiyorum, ben zaten her zaman gösteri yapmayı ve düğün, dernek, bayram coşkusuyla karşılayan bir insan ve bu yokluğun içinde gerçekten çok iyi geldi. WoW İstanbul Festivali'ne de aslında bundan ötürü çok teşekkür ediyorum. Bunun bir parçası olmak, hala işimi yapabiliyor olduğumu bilmek gerçekten çok iyi hissettirdi. Umarım seyirciler de aynı şekilde bu hislere sahip olabilirler.
Kıssadan hisse gibi olduğu için hiç mutlu değilim ama bu fikirlerimi paylaşmam gerektiğini de düşündüm. Artık makineler neredeyse her şeyi yapıyor, her şeyi. Yapılması söylenen her şeyi. Konuşabiliyorlar bile. Ama galiba biz insanlara özgü bir şey hala var. Denemek ve karar verememek. Gülümseme açık ağızlı gülümseme açık ağızlı gülümseme. Görünüşe göre gülmekte hala bizde göz kırpan gülümseme.